Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Vajina kaşıntınız var ve hekime gittiniz. Hekim size ne yapacak biliyor musunuz? Nasıl teşhis koyacak? Öncelikli olarak doktor size önce bir fiziksel muayene yapacak. Vajina kaşıntısının sebebini anlamaya yönelik bir fizik muayenede vajinanın içerisine spekülum dediğimiz bir aletle kontrol edecek. Bunun öncesinde de size kaşıntı ne zaman başladı? Ne kadar sürüyor? Gündüz mü oluyor? Gece mi oluyor? Kaşıntıyla beraber başka bir semptom var mı? Mesela idrar yaparken yanma gibi, ilişkide ağrı gibi, kaşıntının rengi, kokusuyla ilgili de size bazı sorular sorabilir ve bilgi alabilir. Bunları sormamızın nedeni aslında vajina kaşıntısının sebebini belirlemek ve tanı noktasında size destek olmak. Ardından pelvik muayeneye geçeriz. Yani sizi jinekolojik muayene masasına alırız. Pelvik muayene sırasında vajinayı spekülumla muayene ederiz. Vajinada kızarıklık var mı? Vulvada yani dış kısımda kızarıklık var mı? Herhangi bir şişlik var mı? Yara var mı? Döküntü var mı? Sil ya da başka bir lezyon var mı? Anormal bir durum var mı? Önce onu hekiminiz kontrol eder. Ve vajina kaşıntısını teşhis etmek için bazen kültür de alırız. Yani aldığımız kültürde enfeksiyon var mı, yok mu? Hangi enfeksiyon var? Bu örneği aldığımız zaman mikroskop altında kültüre ekilerek bakılır ve o sıvı örneği sayesinde üreyen mikroorganizmaya göre de size tedavi verilir. Bu laboratuvara gittiği zaman mikroskop altında incelenebilir. Ardından kültürler ekilebilir ve sonuca göre mantar olabilir, parazit olabilir, bakteri olabilir, virüs olabilir. Yani etkenleri tanıdıktan sonra tedaviniz düzenlenebilir. Ayrıca bu örnek alınırken bazen vajinanın pH'sına bakılır. Vajinadaki hücrelerin atipisine, yapısına gibi bazı parametreleri de patolojik olarak değerlendirmemiz mümkün oluyor. Vajina kaşıntın var, gittin doktoruna söyledin. Dedin ki idrarımda da yanma var. O noktada doktor sana bir de idrar tahlili yapar. Bazen kan tahlili yapar. Hatta böyle şüpheli bir durumun varsa cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili örnek test de vajinadan alabilir ve vajina kaşıntısının sebebini belirlemeye bu testler bize yardımcı olur. Doktorunuz ayrıca size şunu soracaktır. Menopoz döneminde misiniz? Adetleriniz görüyor musunuz? Kuruluk var mı? Onu saptamak için. Şeker hastalığınız var mı? Ki şeker hastalarında çok fazla mantar enfeksiyonu görülür. Bu diyabeti sorgular ya da diyabeti araştırabilir yoksa da. Ve teşhis noktasında muayene, test sonuçları sonrasında da size tedaviniz noktasında bireye uygun tedavi planı hazırlanabilir. Peki biz nasıl tedavi ediyoruz bunu? Uygulanacağımız tedaviyi önce etkene bağlı bakarız. Yani kuruluk varsa farklı tedavi uygularız. Mantar varsa farklı, gardreneller varsa farklı, cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık varsa tabii ki tedaviye göre değişir. Altta yatan nedene göre vajina kaşıntısına bazı tedavi uygulamalarımız oluyor. Vajina kaşıntısının en sık sebebi ki bizim toplumumuzda en fazla görülen sebep mantar enfeksiyonları ki bu da daha çok Candida albicans. Candida dediğimiz bakterinin, mikroorganizmanın vajinada doğal bulunur ama fırsatçıdır. Aşırı çoğalması sonrası olur. Eğer boğaz enfeksiyonu geçirdiyseniz amoxicillin tarzı, ampicillin tarzı bir antibiyotik kullandıysanız genellikle bu üreyebiliyor. Ya da gebelik döneminde hormonların değişimine bağlı olabiliyor. Sabunlu ürünlerle vajinadaki iyi huylu bakterileri öldürdüğünüzde mantar enfeksiyonu riskini arttırabiliyor. Ve çok böyle tipik bir kaşıntısı vardır, yanması vardır, yoğun beyaz peynirimsi bir akıntısı vardır. Her kadın hayatının bir döneminde mutlaka bunu yaşamıştır. Biz bu da tedavi için ne kullanıyoruz? Genellikle önce antifungal kremler kullanıyoruz. Tedavi kronikleşmişse, uzamışsa o noktada antifungal haplar, bazen de eşli tedavilere geçeriz. Bakteriyel vajinosis de diğer bir kaşıntı etkeni. Bakteriler çok fazla ürediğinde ortaya çıkıyor. Gardnerella bakterisi bu bakterinin adı. Genellikle vajina pH'sının değiştiği durumda bu bakteriler üremeye başlar. Laktobasil dediğimiz vajinadaki iyi huylu bakterileri azalmasına neden olan durumlar Gardnerella vaginalis dediğimiz patojen bakterilerin üremesini arttırır. Laktobasiller neden azalır? Aşırı şekerli beslenme, aşırı karbonhidratlı beslenme, hormonal değişiklikler, stres, uykusuzluk, vajinaya yapılan kötü muameleler, vajinal duş gibi nedenler ne yazık ki laktobasillerin azalmasına neden olur. Laktobasillerimizi sevelim, koruyalım efendim ki patojen bakteriler
üremesinler. Özellikle birden fazla cinsel partnere sahipseniz bu enfeksiyonlara yakalanma olasılığınız çok daha yüksek. Sürekli bir jinekolog takibinde olun. Vajinada bir koku var mı? Özellikle ölü balık kokusu var mı? İdrarda yanma var mı? Gri, yeşil, beyaz renkli akıntılarınız var mı? Akıntı miktarınız her seferinden fazla mı? O noktada da mutlaka antibiyotik tedavisi başlamamız gerekiyor ki bu enfeksiyonu uzaklaştırabilelim. Vajinal kurulukta ne yapıyoruz kaşıntılarda? Bunu bir başka videoda anlatmıştım. Arkadaşlarım paylaşacaktır. Biz vajinal kuruluğun iyileştirilmesine yönelik bazen kayganlaştırıcılar kullanırız. Menopoz döneminde ise östrojenli kremler kullanırız. Kaşıntıyı iyileştirmeye yönelik bazı rejeneratif tedavi edici uygulamalar vardır. Egzozom, PRP, vajinal lazer uygulamaları gibi bunlardan da sıklıkla yararlanabiliriz. Anlatırken size cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan bahsetmiştim. İşte üroplazma, mikoplazma gibi, HPV gibi, herpes gibi bunlar da vajinada kaşıntı yapar, yanma yapar, bazıları akıntı yapar, bazıları yara yapar, kabarcık yapar. Çok farklı fiziksel değişikliklere muayenede neden olabilirler. Bunu her zaman sizin tanımanız mümkün değil. Hekiminiz mutlaka bakacaktır. Bazen de semptom olmaz. Cinsel yola bulaşan hastalıkların tanısı için sizden mikroskop altında veya kültürde incelenmek için örnek alabilir. Bunlardan korunmak için birincisi öyle çoklu bir partneriniz varsa prezervatif mutlaka korunma yöntemleri arasındadır ve kendinizi bu şekilde koruyabilirsiniz. Bir de bu konuda utanmayın. Eğer böyle bir sorununuz varsa hekime mutlaka bunu aktarın. Yani cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kapma şüpheniz varsa bunu aktarın. Çünkü bunların tedavisi olmadığında klamidyanın, gonorenin, sifilizin ve diğerlerinin o zaman sizin ilerideki hayatınız noktasında size başka sorunlar olarak geri dönecektir. Olay büyüyecektir. Onun için mutlaka hekiminizden utanmayın, çekinmeyin. Bu konuyu özellikle aktarın. Düzenli kontrollerinizi ve testlerinizi de ihmal etmeyin. Nihayetinde şöyle diyebilirim. Vajina kaşıntısı her kadının hayatı boyunca mutlaka karşına gelen rahatsız edici, kötü bir durum. Doğru tedavi yöntemiyle altta yatan sebebe göre çoğunlukla tedavi ettiğimiz, iyileştirdiğimiz durumlar ama nedeni belirlememiz için mutlaka sizi görmemiz gerekiyor. Yani bazen hastalar söylüyor, hocam şurada şu kaşıntım var, ne kullanayım? Yok böyle bir şey. Evet, en yaygın sebep mantarlar olmakla beraber bazen antifungal kremler önermekle beraber ama ve lakin altta yatan sebebin anlaşılabilmesi için doktora gitmeniz, muayene olmanız, gerekirse örnek mikroskop altında incelenmesi için örnek vermeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü doktor tarafından uygulanan tedavileri yapmak sizin tedaviniz ve çözümünüz, rahatlığınız için oldukça önemlidir. Uzun bir konu vajinal kaşıntı çünkü sebep çok, sebebe yönelik tedavi de çok. Ama artık kafanızda bir soru kalmadığını düşünüyorum. Vajinal kaşıntısına siz evde ne yapabilirsiniz? 1. Sağlıklı beslenin. 2. Uykunuza dikkat edin. Cinsel partner seçiminde çoklu cinsel partneriniz varsa mutlaka koruyucu prezervatifle korunun. Vajinanıza iyi davranın. Floranın kötü olmaması için duşlar, vajinal sabunlar, kremler, parfümler, petler bunların tüketimi yani özellikle günlük petleri kullanmama noktasında kendinize dikkat edin. Bağırsak sağlığınızı ve vajina floranızı koruduğunuz zaman daha az vajinal enfeksiyona yakalandığınızı göreceksiniz. Karbonhidrat ve şekerli gıdaların tüketimine de lütfen ara verin diyorum. Özellikle bir enfeksiyon durumunuz varsa. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıya yazmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Hoşça kalın.